Merhaba değerli izleyiciler. Zamanın doğası üzerine serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde uzay zaman hipergraf modellerine değineceğiz. Uzay zamanı süreklilik tanımından ayrık hipergraf modellerine geçiş, bu çerçevenin en radikal önermelerinden birini işaret etmektedir. Ayrık yapılarla inşa edilen hipergraf modelleri, uzay zamanın temel doğasına dair devrimsel bir bakış açısı sunar. Bu modeller evreni sürekli bir süreklilik olarak değil, sonlu ve ayrık yapı taşlarından oluşmuş bir sistem olarak temsil eder. Evreni, çizgileri uzamsal ilişkileri yakalayan ve yeniden yazmaları zamansal ilerlemeyi somutlaştıran bir hipergraf olarak temsil ederek uzay zaman için bir hesaplama temeli sunmaktadır. Bu sürekliliği ayrık yapılarla değiştirmeye yönelik kuantum yerçekimindeki, özellikle döngü kuantum yerçekimindeki ve nedensel küme teorisindeki çabalarla da paralellik gösterir. Temel içgörülerden bahsedecek olursak, yeniden yazma olayları arasındaki nedensel bağımlılıklar, görelilikteki uzay zaman diyagramlarına benzer bir grafik yapı oluşturur. Zaman bağımsız bir varlık olarak değil, bu yeniden yazma olaylarının hesaplama düzeninin bir yansıması olarak ortaya çıkar. Eş zamanlılığın göreliliği, nedensel grafikleri olay dizilerine ayrıştırmadaki esneklik yoluyla korunur. Bu fikirler genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirme konusunda umut vaat etmektedir. Ancak önemli zorluklarla da karşı karşıyadır. Bu ayrık doğa, uzay zamanın makroskopik ölçeklerdeki sürekli simetrilerini nasıl açıklayabilir? Ve bu modeller kuantum çekim teorilerinden farklı, gözlemlenebilir tahminler sunabilir mi? Uzay zamanı bir hipergraf olarak düşünmek, düğümler ve çizgileri sürekli bir geometriye, makroskopik ölçekte nasıl evrilebileceği sorusunu gündeme getirir. Bu durum kristallerin yapısını düşündüğümüzde daha anlaşılır hale gelir. Kristallerde atomlar düzenli ve ayrık bir biçimde dizilmiştir. Ancak makroskopik ölçeklerde bu yapı sürekli mekanik yasalarına uyumlu bir şekilde davranır. Benzer şekilde hipergrafların temel ayrık doğası, büyük ölçeklerde uzay zamanın sürekli bir geometri gibi görülmesini sağlar. Bu geçiş hipergrafların yerel yeniden yazım kurallarına dayanır. Örneğin hipergrafın bu kuralları ışık konilerini ve nedensel yapıları koruyabilir. Bu da Lorentz simetrisinin makroskopik ölçekte nasıl ortaya çıkabileceğini açıklar. Ayrıca yeniden yazım kurallarının istatistiksel etkileri Einstein'ın genel görelilik denklemlerine benzer eğriliği makroskopik düzeyde üretebilir. Bu ayrık modellerin uzay zamanının dinamik geometri anlayışına nasıl uyum sağladığını göstermektedir. Hipergrafın yeniden yazımlarını Einstein alan denklemleriyle ilişkilendirmek için nedensel grafiklerin daha kesin bir matematiksel yapıya oturtulması gereklidir. Hipergraf modellerinin kuantum çekim teorilerinden farkı, temel ayrık doğalarının Planck ölçeğinde farklı tahminler sunabilmesidir. Örneğin Planck ölçeğindeki ayrık yapılar, kuantum gürültüsü gibi gözlemlenebilir sapmalara yol açabilir. Bu sapmalar gamma ışını patlamalarının veya kozmik ışınların spektrumlarında küçük ancak ölçülebilir farklılıklar yaratabilir. Bir diğer çarpıcı tahmin ise fotonların yayılımına dairdir. Ayrık yapı, yüksek enerjili fotonların yayılma hızlarında küçük gecikmelere neden olabilir. Bu fenomen, gelecekteki hassas teleskoplar tarafından gözlemlenebilir ve kuantum çekim teorileriyle hipergraf modellerini ayırt etmede kullanılabilir. Hipergraf modellerinin etkileri sadece mikroskopik düzeyde kalmaz. Kozmolojik ölçeklerde de belirgin hale gelir. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunda görülen dalgalanmalar, hipergrafların ayrık yapısından kaynaklanan izler taşıyabilir. Örneğin, kozmik mikrodalga arka planının küçük açısal ölçeklerdeki düzensizlikleri, hipergrafın temel ayrık yapılarının bir sonucu olmaktadır. Bu, kozmolojik enflasyon teorisinin öngörülerinden ayrılan yeni bir perspektif sunar. Relativistik etkiler açısından hipergraflar zaman genişlemesi ve kırmızıya kayma gibi olguları da farklı bir açıdan açıklar. Hipergraf modellerine göre hareket eden bir cisim, hipergrafın yerel yeniden yazım sürecinde daha fazla kaynak tüketir. Bu da cisim için zamanın daha yavaş ilerlemesine neden olur. Benzer şekilde kara deliklerin yakınındaki yüksek yoğunluklu bölgelerde hipergraf yeniden yazılımları daha fazla kaynak tüketir. Bu da zamanın yavaşlaması ile sonuçlanır. Zaman sürekli bir akış yerine ayrık zaman atomlarından oluşan bir süreç olarak ele alınır. Bu ayrıklık özellikle erken evrende zamanın nasıl ilerlediğini anlamamıza yardımcı olabilir. Zamanın bu atomik doğası, kuantum mekaniği ve genel görelilik arasında köprü kurmaya yönelik bir kapı açmaktadır. Kara delik bilgi paradoksu gibi çözülemeyen sorunlar da hipergrafların ayrık doğasıyla yeniden yorumlanabilir. Hipergraflar kara delik buharlaşması sırasında bilginin nasıl korunduğuna veya kaybolduğuna dair
yeni bir mekanizma önerir. Termodinamiğin entropi ve zaman okuna dair temel ilkeleri hipergraf modellerinde hesaplamalı indirgenemezlik yoluyla yeniden yorumlanmaktadır. Entropi artışı ayrık yapıların dinamikleriyle bağlantılı olarak sistemin başlangıç durumunun hesaplama yoluyla erişilemezliğini ifade etmektedir. Entropi bu sayede hipergrafın yeniden yazım süreçlerinde bilgi kaybı veya düzensizlik artışı olarak yeniden tanımlanır. Termodinamik geri döndürülemezliğin hipergrafların lokal yeniden yazım kurallarından nasıl doğduğu da bu sayede gösterilir. Kuantum durumlarının olasılıksal doğası hipergraf modelleriyle güçlü bir paralellik taşımaktadır. Hipergrafın dallanması kuantum sistemlerindeki süperpozisyonları ve ölçüm süreçlerini modelleyebilir. Hipergraf modellerinin kuantum dallanmayı ve dalga fonksiyonu çöküşünü nasıl temsil edebileceğini araştırmak da bu sayede mümkün olmaktadır. Zamanın temel bir özellik değil, hesaplamalı süreçlerden ortaya çıkan bir fenomen olduğu fikri gözlemcinin rolüne büyük önem atfeder. Hesaplamalı indirgenemezlik gözlemcinin sınırlı bilgi işlem kapasitesiyle zaman algısını şekillendirir. Bu farklı gözlemcilerin zamanın doğasını farklı algılayabileceği anlamına gelir. Bu bağlamda da zamanın yüksek bilgi işlem kapasitelerine sahip yapay zeka veya biyolojik olmayan gözlemciler için nasıl farklı görülebileceğini araştırmak bu alanın konusudur. Zaman algısının gözlemcinin fiziksel ölçeğine ve çevresel koşullara, örneğin kara deliklerin yakınındaki yüksek eğrilik alanları gibi nasıl bağlı olduğunu da incelemek bu sayede mümkün olmaktadır ve fayda sağlayacaktır. Hipergraf modellerinde hesaplama durma noktasına geldiğinde zamanın ilerlemesi de durur. Bu kara deliklerin merkezindeki tekilliklerde veya evrenin nihai bir ısı ölümü durumunda zamanın nasıl sona erebileceğine dair yeni bir bakış açısı sunar. Bu sayede hipergraf modellerinde hesaplamanın durduğu sabit noktaların fiziksel anlamını araştırmak mümkündür. Zamanın sonunun kara delik tekillikleri ve evrenin termodinamik geleceğiyle nasıl ilişkili olduğu da modellenebilir. Hesaplamalı modeller zamanın temel bir bileşen olmaktan çok ortaya çıkan bir özellik olduğunu öne sürer. Bu da evrenin başlangıç koşulları hakkında derin sorular ortaya çıkarır. Eğer zaman ortaya çıkan bir olguysa, evrenin başlangıcı dediğimiz olayın gerçekten bir başlangıç olduğunu nasıl anlayabiliriz? Evrenin başlangıç koşullarını hipergraf modelleriyle tanımlamak ve bu koşulların zaman algısını nasıl şekillendirdiğini incelemekte bu bağlamda önem arz eder. Zamanın hesaplamalı bir fenomen olarak yeniden çerçevelenmesi, fizik, felsefe ve bilgi teorisi arasındaki sınırları aşan bir anlayış sunmaktadır. Görelilikten kuantum mekaniğine, termodinamikten kozmolojiye kadar geniş bir alanda yeni sorular ve araştırma yolları açar. Ancak bu fikirlerin tam olarak anlaşılması, güçlü matematiksel araçların geliştirilmesini, hassas gözlemsel testlerin yapılmasını ve hesaplama modellerinin fiziksel gerçeklikteki rolünün derinlemesine incelenmesini de gerektirir. Bu yeni paradigma yalnızca zamanın doğasını değil, aynı zamanda evrenin en temel işleyişini anlama yolunda bizlere rehberlik sunmaktadır. Zaman artık sadece bir ölçüm aracı değil, evrenin hesaplamalı yapısının ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modellerin geleceği, teorik fiziğin en temel sorularını yanıtlama potansiyeline sahiptir. Uzay zamanın yapısı nedir? Zaman gerçekten sürekli mi yoksa ayrık mı? Ve evrenin en derin dinamikleri bu ayrık yapıların basit yeniden yazım kurallarından mı kaynaklanıyor? Bu sorular hipergraf modellerinin yalnızca bilimsel bir teori değil, aynı zamanda evrenin doğasına dair bir anlatı olduğunu da gösteriyor. Gelecek bölümde zamanın çoklu iplikleri, çoklu zaman iş parçacıkları ve branşiyel uzay kavramlarının detaylarını inceleyip yeni ufuklara yelken açacağız. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.